Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber fiyat performans kralı 5060 laptopu yani Game Garage'ın Slayer X7T modelini birlikte inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, laptopu Game Garage kendisi gönderdi. X7T 5060 modeli gerçekten şu anda piyasaya baktığım zaman tam bir fiyat performans kralı diyebilirim. Sizlerle beraber tüm artı ve eksileriyle inceleyeceğiz ve bu tarz laptop incelemelerinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Şimdi isterseniz hemen kutu açılımıyla başlayalım. Kutudan neler çıkıyor onlara bir bakalım. Şimdi birlikte kutuyu açalım. Kutunun içinde direkt olarak laptopumuz bizleri karşılıyor. Köpüklerden de arındıralım. Evet. Ve Game Garage garanti belgesi de kutudan çıkıyor. Şimdi laptopumuzu bir açalım. Açıkçası ilk izlenim hissiyat açısından baktığımda gerçekten oldukça kaliteli bir laptopla beraberiz. İç yüzeyde kullanılan malzemeler oldukça tok ve kaliteli hissettiriyor. Burada esneme var mı diye bakıyorum. Evet, kasa esnemiyor. Arka kapağın metal hissiyatı da cihazı biraz daha premium seviyeye getiriyor. İlk izlenim hissiyat yönünde, tasarım açısından da gerçekten kaliteli bir laptop. Arka tarafa baktığımızda havalandırma ızgaralarını görüyoruz. Evet, kutu içeriğinde en son olarak da tabii ki şarj aletimiz önümüze çıkıyor. Şarj aleti oldukça küçük ve kompakt bir yapıda. 210 wattlık bir adaptör önümüze çıkıyor. Fakat oldukça hafif olduğunu söyleyeyim. Bu noktada taşınabilirlik, kompaktlık yönünde de önemli bir artı. İçerisinde driverları bulabileceğimiz Slayer yazan bir USB de geldi. İçinden çıkan bu USB'den Control Center'a gelip bu uygulamayla beraber bütün driverları kurabileceğiz. İlk izlenim, ilk hissiyat yönünde tasarım açısından baktığımda oldukça sade ve premium bir laptopla beraberiz. Burada üst kapak metal bir yapı ile gelirken ve burada laptopu tek elle kaldırabiliyor olmamız da güzel bir detay. Kasanın iç kısmında da plastik bir yapı kullanılmış fakat malzeme kalitesi gayet tok hissettiriyor. Klavye tarafında da tuş aralıkları yeterli ve hissiyat yönünde de yumuşak bir yapıya sahip. Kullanırken de güzel hissettirdiğini söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlık tarafında da 2.25 kilogramlık bir ağırlık ve 21.5 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Açıkçası boyutuna oranla bir gaming laptop özelinde düşündüğümde hem ince hem de hafif bir laptop diyebilirim. Yanında adaptörüyle beraber de laptopu taşıdığımızda en fazla 2.5 kilogramlık bir ağırlık oluyor. Kompaktlık, taşınabilirlik yönünde de önemli bir artı. Gaming laptoplar içinde düşündüğümde taşınabilirlik, kompaktlık yönünde gerçekten hafif bir laptop ve bu ağırlık kasaya orantılı şekilde dağıtıldığından laptopu taşırken çok bir zorluk çekmiyoruz. Hem tasarımı hem de adaptörüyle beraber taşınabilirlik, kompaktlık yönünde üzecek bir cihaz değil ve klavyenin ayarlarını da Game Garage'ın kontrol merkezinden yapabiliyoruz. Burada istediğiniz rengi seçebilirsiniz. RGB desteğe sahip. Parlaklık ayarını da buradan yapabiliyoruz. 1'den 4'e kadar 4 farklı seçeneğimiz var. Laptopun giriş çıkış seçeneklerine baktığımızda sağ kısımda 2 adet USB 3.0 girişi, sol kısma baktığımızda 1 adet Type-C, 1 adet USB 3.0 ve 3.5 mm jack girişini görüyoruz. Arka kısma geldiğimizde de HDMI şarj girişi ve Type-C portunu görüyoruz. Burada özellikle HDMI ve güç girişinin arkada olması güzel olmuş. Çünkü bu sayede sağ ve sol tarafta kablo kalabalığı olmayacak. Direkt olarak şarj etmek için arka tarafı kullanabiliyoruz. Bu da gerçekten güzel bir artı. Ve touchpad de sorunsuz. Burada tıklamalar çok net ve oldukça tepkisel diyebilirim. Bir gaming laptopu oranla ben touchpad'in hissiyatını beğendim. Oldukça tepkisel ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Ekran tarafında bu fiyat bandının en iyi laptopu 16 inç IPS QHD Plus bir çözünürlükle beraber 180 Hz tazeleme burada kullanılmış. Tabii ki %100 sRGB desteğiyle beraber geliyor. Bu ekrana baktığım zaman ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı muazzam seviyede. 16.7 milyon renk desteğiyle beraber 500 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Bu fiyat bandında bir gaming laptop oranla düşündüğümde oldukça kaliteli bir ekranla beraberiz. Açıkçası ekran yönünde bu fiyat bandında bir rakibi de yok. Sadece oyun için değil, video edit, render, grafik tasarım için kullanacaksanız da bu ekran %100 sRGB desteğiyle beraber renk kalitesi, renk başarımı noktasında da muazzam bir seviyede. Oyun oynarken ekranın vermiş olduğu deneyim çok başarılı ve hem performans odaklı hem de ekran kalitesi iyi bir laptop istiyorsanız, yani video render, Photoshop,
laptop, renklerle uğraştığınız profesyonel bir kullanım için alacaksanız da bu ekran fazla yeterli. Açık konuşmak gerekirse pek çok gaming laptop kullanmış bir teknoloji editörü olarak Game Garage Slayer XDT'nin bu ekranını ben gayet beğendim. Özellikle de fiyatını oranla düşündüğümde rakipsiz bir seviyede ve çerçevelerde gayet ince tutulmuş. Ekranın tasarımı da minimalist diyebilirim. Donanımda bu fiyat bandının en güçlü işlemcisini yani i7 14. nesil 14650 HX işlemciyi görüyoruz. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci o kadar güçlü ki bırakın 5060'ı 5080'i bile rahat besleyebilecek düzeyde. Performans testlerine baktığımızda Cinebench R23'te tek çekirdekte 1889, çoklu çekirdekte 10215 almayı başarıyor. Geekbench 6'da tek çekirdekte 2727, çoklu çekirdekte 15002 almayı başarıyor. Açıkçası bu fiyat bandında bir laptop oranla düşündüğümde işlemci performansı rakipsiz diyebilirim. Ekran kartı kısmında da 8 GB GDDR7 bir RAM'e sahip 5060'ı görüyoruz. 115 Watt'lık TDP ile beraber geliyor. Yani performans olarak alabileceğimiz en güçlü 5060. Yani 115 Watt tam performans bir 5060 ile geliyor. 32 GB RAM'de çift kanal DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında boşta olan bir M2 yuvamız da var. RAM tarafında 64 GB'a kadar, depolama tarafında da 4 TB'a kadar depolamayı yükseltebiliyoruz. Şimdi oyun testlerine geçelim. God of War'da oyunun bize sunmuş olduğu en yüksek ayarlardayız. Ortalama 70 FPS bandında dolaşıyoruz. İşlemci 80, ekran kartımız 75-76 derecelerde dolaşıyor. Red Dead Redemption 2'de de en yüksek ayarlar DLSS kapalı bir şekilde 80 FPS'leri rahat görüyoruz. Ekran kartımız 75, işlemcimiz de 85-90 derece bandında geziyor. Gayet akıcı bir oyun deneyimi aldığımızı söyleyebilirim. Grafikler de muazzam seviyede. Ekran kalitesiyle beraber de RDR2'yi bu laptopta oynamak gerçekten keyifli. GTA 5'in yenilenmiş sürümü olan Enhanced sürümünde de en yüksek ayarlardayız. 100 FPS bandında rahatlıkla oynayabiliyoruz. Ve arada bir 110 FPS'leri gördüğümüz oluyor. Fakat genellikle 100 FPS bandında. Spider-Man 2'de de en yüksek ayarlardayız. Ray Tracing, DLSS ve Frame Generation kapalı ve 60 FPS bandında rahat oynayabiliyoruz. Ekran kartımız 80, işlemcimiz de 90 derece bandında geziyor. Gerçekten baktığım zaman sistemi en çok zorlayan oyunlardan biri. 70 FPS bandına çıkıyor. Ortalamada da 60 FPS alıyoruz. Last of Us 2'de de yüksek ayarlardayız. DLSS ve Frame Generation kapalı. Burada ortalama 70 FPS bandında rahat alabiliyoruz. Ekran kartımız 79, işlemcimiz de 75-80 derece bandında geziyor. Last of Us 2'de yine sistemi en çok zorlayan oyunlardan diyebilirim. Özellikle ekran kartına ciddi anlamda yüklenen bir oyun. Witcher 3 Next Generation'da da ultra ayarlar, Ray Tracing, DLSS ve Frame Generation kapalı şekilde oynuyoruz. Ortalama 78 FPS bandında geziyor. Ekran kartımız 84, işlemcimiz de 75-80 derece bandında. Açıkçası bu oyunda sistemi çok zorlayan oyunlar arasında, fakat 70 FPS bandında gayet stabil bir deneyim alıyoruz. Cyberpunk'ta da ultra ayarlardayız. Ray Tracing, DLSS ve Frame Generation kapalı. Ortalama 85-90 FPS bandında geziyor. Ekran kartımız 78, işlemcimiz de 80-85 derece bandında. Ortalama FPS'imiz de 80'lerde. CS2'de de en yüksek ayarlar DLSS kapalı şekilde oynuyoruz. Ortalama 170-200 FPS bandında geziyor. Ara patlama sahnelerinde bakalım değişiklik olacak mı? Bir bomba attık ve şu anda FPS'de herhangi bir değişiklik yok. 200 FPS bandında geziyor yine. 180-150 arada bir dalgalanmalar oluyor. Call of Duty Warzone 3'te de ekstrem ayarlardayız. DLSS kapalı, Frame Generation'da kapalı ve şu anda FPS'imiz ortalama 80'lerde, 80-85-90'lara kadar çıktığı oluyor. Ortalama olarak 80 FPS'lerdeyiz diyebilirim. Son testimizde Valorant yüksek ayarlardayız ve ortalama 300 FPS'leri rahat görüyoruz. E-spor tarzı oyunlar oynayacaksanız da bu laptop oldukça mantıklı. Özellikle de 300 FPS üstünde alabilmemiz. 300 Hz'lik bir monitöre bağlarsanız burada alacağımız FPS'leri rahat göreceksiniz. Açıkçası oyun deneyimini hem donanımını hem de fiyatını oranla düşündüğümde gayet başarılı bulduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle bu fiyat bandında bir gaming laptop alacaksak Slayer XDT'den daha iyi bir performans veren herhangi bir laptop da yok. Ve ultra ayarlara da alsam, minimum ayarlara da alsam fan sesi kesinlikle rahatsız etmiyor. Evet, tabii ki belirgin bir fan sesi var. Fakat gaming laptop olduğunu unutmamak gerekiyor.
Burada fan sesinin çok yüksek olmadığını söyleyebilirim. Burada fan sesi ortalama seviyede diyebilirim. Oyun oynarken özellikle de kulaklık takarak oynadığınızda hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Tabii ki fan sesi kadar soğutma sistemi de önemli. Burada hangi oyunu test edersem edeyim, ekran kartı ortalama 75, işlemcide 80-85 derecelerde geziyor. Soğutma sistemi anlamında 5060 ve i7 14. nesil 14650 HX işlemciye rağmen soğutma sistemi gayet sağlam bir laptop. Soğutma sistemi fazla yeterli. Ben hem oyunlardaki stabiliteden hem de soğutma anlamında bu cihazdan gayet memnun kaldım. Hoparlör tarafında 3D Sound Steel serisi hoparlörler kullanılmış, Dolby Atmos desteğine sahip. Ses kalitesi olarak gayet yeterli. Ses yüksekliği de iyi seviyede diyebilirim. Bir gaming laptopu oranla ben hoparlör performansını gayet beğendim. Şimdi ses performansını bir canlı test edelim. Açıkçası ses kalitesi, hoparlör deneyimi gayet doyurucu diyebilirim. Ses kalitesi gaming laptoplar içinde düşündüğümde kesinlikle iyi seviyede. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3'ü görürken batarya tarafında 80 Watt saatlik oldukça iyi bir batarya kullanılmış. Gündelik kullanımda ortalama 5 saat ekran süresini rahat görüyorum. Oyun odaklı, performans odaklı bir kullanımda bu süreler 2-2,5 saat civarında. Gaming laptop oranla düşündüğümde batarya performansının gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. 210 wattlık adaptörde bu sistemi rahat besliyor. Oyun oynarken, render alırken cihazın tam performansından yararlanmak istiyorsak mutlaka şarjda kullanmamız gerekiyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım Slayer XDT deneyimimi bir özetlemem gerekirse, açıkçası Game Garage'ın Slayer serisi benim zaten beğendiğim bir seri. i7 14. nesil HX serisi işlemci, RTX 5060'in 115 wattlık versiyonu ve 16 inç QHD Plus %100 sRGB ekranı düşündüğümde gerçekten sağlam bir laptop olmuş. Ve bu kombinasyonla tam bir fiyat performans cihazı diyebilirim. Ve genel anlamıyla sundukları özellikleri ve deneyimiyle değerlendirdiğimde Game Garage Slayer XDT benden 9 puanı aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Game Garage Slayer XDT sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu laptopun en ucuz güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.